Star Trek Strange New Worlds 3. sezon, eğlenceli anlar barındıran ama sonunda hayal kırıklığı yaratan mantıksız bir vulkan bölümüyle ilk başarısızlığını sunuyor. Strange New Worlds, Paramount Plus'taki yayın hayatı boyunca oldukça büyük adımlar attı ve bunların çoğu da karşılığını fazlasıyla verdi. Star Trek Strange New Worlds 3. sezon 8. bölüm 4.5 Vulkan, fena değil ama özellikle mükemmel belgesel bölümü What is Starfleet'ten sonra sezonun önceki bölümlerine göre bir adım geride kalmış gibi duruyor. 4.5 Vulkan, Enterprise'ın Vulkan Yüksek Komutanlığından yardım talebi almasıyla başlıyor. Vulkanlara, Tezar'daki Warp öncesi medeniyete yapacakları bir görevde yardımcı olmak için Kaptan Christopher Pike ve mürettebatından birkaç kişi Vulkanlara dönüşür. Bu işlem, Strange New Worlds 2. sezon 5. bölüm Sharads'da Kerkovlular tarafından yapılan bir serum gerektirir. Bu bölümde T-Man Spock insana dönüşmüştür. 4.5 Vulkan, birçok yönden Sharadların manevi bir devamı gibi geliyor. Çünkü Vulkan esprileriyle dolu benzer bir olay örgüsü içeriyor. Ancak 4.5 Vulkan'ın mizahı bana pek iyi gelmedi ve kendimi bölümün hiç değinmediği soruları sorarken buldum. Kaptan Pike ve mürettebatı büyüleyici vulkanlar yapıyor. Yüzbaşı Pike, Teğmen La'an Noonien Singh, hemşire Kristen Chapel ve Teğmen Nyota Uhura tam vulkan olmak için serumu alırlar. Ancak bu, komutan Peleya'nın hayal kırıklığına uğramasına neden olacak şekilde işe yaramaz. Spark, Pike ve çıkarma ekibine eşlik eder ve Tezer görevini rekor sürede tamamlarlar. İzleyici olarak Tezer görevinin hiçbir bölümünü göremiyoruz. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak iniş ekibi geri döndüğünde onları tekrar insana dönüştürmesi gereken serum işe yaramıyor. Vulkanlar olarak sıkışıp kalan Pike, La'an, Chapel ve Uhura yeni buldukları mantıkla hayatlarını sürdürüyor ve bu da sayısız karmaşaya yol açıyor. Pike, Kaptan Batel'in Amiral Pasalk ile görüşmesini sabote eder, Chapel, herkesten uzaklaşıp kendini araştırmaya adar, Uhura'nın zihinleri Beta Ortegas'la birleşir ve La'an, galaksiler arası bir savaş başlatmaya çalışır. Bu vulkan özelliklerinin bazıları karakterler için mantıklı olsa da, vulkana dönüşmenin onları bu şekilde değiştireceği gerçeği tam olarak anlaşılmıyor. Star Trek boyunca gördüğümüz vulkanlar böyle davranmıyor. 4.5 Vulkan, Pike ve mürettebatının katıralarının hala insan olduğunu söyleyerek bunu bir bakıma açıklıyor. Ama açıkçası tüm bunlar mantıksız geliyor. Bölümde bazı komik anlar olsa da bazen vulkanlarla dalga geçiyormuş gibi hissettiriyor ki bu da pek hoş değil. Kirk ve Scotty harika bir ekip oluşturuyor. Bölümün belki de en iyi ekip çalışması, Teğmen Komutan James T. Kirk'ün Enterprise'ı ziyaret edip Teğmen Scotty ile yeniden iletişime geçmesiyle başlıyor. Kirk, ışınlayıcı ile geldiğinde Scotty'yi karşılıyor ve gelecekteki baş mühendisine kuyruğunu yiyen Sehlat'la yaşadıkları ölümden kıl payı kurtulma deneyimini göz önünde bulundurarak kendisine Jim diye hitap etmesini söylüyor. Kirk ve Scotty, Enterprise'ı olabildiğince güçlü kılma takıntısı geliştiren Vulcan La'an ile bir içki içmek için otururlar. La'an, sonunda galaksideki tüm büyük güçler arasında bir savaş başlatmaya karar verir ve Kirk ve Scotty onu durdurmanın bir yolunu bulmalıdır. Kirk ve Scotty'nin etkileşimleri, ikilinin geleceği için iyiye işaret eden bir uyum geliştirmeleriyle bölümün en iyi sahnelerinden bazılarını oluşturuyor. Paul Wesley, Martin Quinn ve diğer oyuncular her zamanki gibi harika bir iş çıkarıyor. Ve yeni vulkanize oyuncu kadrosu da ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ve belli ki çok eğleniyorlar. Uhura ve Beto her zamanki gibi çok tatlılar ve Vulcan Chapel'ın herkesi diziden dışlama kararı karakteri için çok mantıklı. Pike ve Batel iyiler ama hikayeleri dizinin daha önce ele aldığı konuların tekrarı gibi duruyor. Yine de Batel'in birkaç bölüm önceki Gorn korkusundan sonra kendini daha iyi hissetmesini görmek güzel. Bir numaranın Vulkan'dan eski sevgilisinin adı Doug mı? Pike, La'an, Chapel ve Uhura, Vulcan olarak kalmaya karar verdiklerinde bir numara ve Spock bir sonraki adımlarını görüşmek üzere diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelir. Una, sonunda kadro uzmanı olan Doug adında spiritüel bir Vulcan eski sevgilisi olduğunu açıklar. Patton Oswalt'u görmek her zaman harika olsa da Una ile olan hikayesi 1990'ların komedilerinden fırlamış gibi. Uzun boylu, güzel İliryalıyla kısa boylu sıradan görünümlü Vulcan arasında fazla bir uyum var ve birbirlerinin yanında başka bir şeye odaklanmaları imkansız. Una, bu sezon sık sık arka plana itildi ve keşke bundan daha iyi bir hikayesi olsaydı.
Spock, durumu Doug ile tartışıyor ve görünüşe göre Spock'a, mürettebat üyelerinin katırlalarıyla nasıl bağlantı kuracağını gösteriyor ama biz bunların hiçbirini göremiyoruz. Bunun yerine 4.5 Vulcan doğrudan revir bölümüne geçiyor ve Pike, Chapel ve Uhura, Vulcan olarak davranışlarından dehşete düşerek insan hallerine geri dönüyorlar. Spock, La'nın kafasının içinde onunla bir bağ kuruyor ve ikili arasındaki yumruk dövüşü La'nı kendine getiren tutkulu bir dansa dönüşüyor. Strange New Worlds 3. sezon, La'nın dansa olan sevgisini vurgulasa da bu sahne yersiz duruyor ve sahne, La'nın kötü şöhretli güçlendirici diktatörü Khan Noonien Singh'le olan bağlantısını göz ardı ediyor. Genel olarak 4.5 Vulcan, Star Trek Strange New Worlds'un bu sezonun diğer komedi bölümleri kadar hoşuma gitmeyen, tuhaf bir bölümü. Gerçekten kahkahalar sunuyor ve muhtemelen birçok hayran için eğlenceli olacak. Ancak sezon başına sadece 10 bölüm olduğu için keşke biraz daha derinlikli bir şey olsaydı.